Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle bu efsane güzel kılaç öreceğiz. Gerçekten rengi şahane, kendi şahane, oldukça büyük iç hacmiyle rahatlıkla tüm eşyalarınızı koyabileceğiniz bir çanta oldu. Bu şekilde evciğimiz var. Dilerseniz siz bu D halkadan bir tane de buraya takıp çok rahatlıkla bunu bir omuz çantasına çevirebilirsiniz. Öyle de çok güzel olacaktır. Yani bir metal sapla çok şık bir çantaya da çevirebilirsiniz. Elinizde taşımak size zor geliyorsa. Oldukça güzel. Kapağı her şeyle çok kullanışlı. Bakın, iki tane rafya kullandım. Bir tane küçük sürprizim var içinde, görüyorsunuz. Cüzdanı birebir aynı şekilde başlanıyor. Aynı şekilde örülüp ağzı da aynı şekilde bitiriyor. Bakın, hiçbir farkı yok. Sadece içine bir tane mıknatıslı çıçıt taktım. Şöyle görüyorsunuz. Sizin eğer bu şekilde gizli, böyle temiz bitişli bir mıknatısınız yoksa şöyle küçük bir birit kapakla da yapabilirsiniz. Çok tatlı oldu, ideal. İçine yine çok kurtarıcı, böyle küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz ya da kartınızı, paranızı koyabileceğiniz minik bir tamamlayıcı. Bunu dilerseniz başka çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. İki tane rafya aldığınızda, ben Koreka rafyanın lacivert rengini kullandım. No 74. Bu renk rafya gerçekten o kadar güzel ki bu renk kapakla da çok yakıştı. Bu kapağın her rengi var. İnanın, çok güzel renkleri var. Dilediğiniz gibi istediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Ben bu renge görür görmez vuruldum. Çok güzel bir lacivert. O yüzden bunu çalışmak istedim ama siz dilerseniz tabasını, kremini, yani aklınıza gelebilecek siyahını, mürdümünü, her rengini çalışabilirsiniz diyorum. Boyutlarını hemen söylemek istiyorum size. Santim olarak 28 santimlik bir kapak ama çantasını o şekilde örmüyoruz. Çantamız biraz daha böyle 31-32 santim civarında örmemiz gerekiyor ki içini doldurduğunuzda, eşyaları koyduğunuzda bu çanta şu şekilde küçülecektir. O zaman da bu sefer kapak çantaya göre büyük gelir. O yüzden ona dikkat edelim. Yine kapağımız çok gösterişli. Bakın, şunun çok havada kalmaması için kapağı şöyle sınır noktasından dikip bu şekilde klaç kapağını uzatıyoruz ve bununla orantılı olarak da yine çantamızın boyu da normallere göre o birazcık yüksek. 21 santimlik yaklaşık bir boyu var bu klaç çantamızın. Ben henüz astarlayamadım. Lacivert rengi astarım kalmadığı için, ama sonrasında içine mutlaka astar yapacağım. Dediğim gibi 4 milimetre tığ, 2 tane rafya, yani 200 gramlık rafya ile hem cüzdanına hem çantasına sahip olabilirsiniz. Gerçekten ben çok beğendim. Umarım siz de beğenip bu çantayı benimle örersiniz. Kapağınız yoksa da hiç dert etmeyin. Normal bir fermuar takarak ya da çıt çıt takarak da bu çantayı kullanabilirsiniz diyorum. Haydi bakalım. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz, abonelikler tamamen ücretsiz. O yüzden gönül rahatlığıyla istediğiniz gibi abone olabilirsiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeden hemen bu çantamızı örmeye başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu çantamızın tabanından itibaren aynı örnekle başlıyor. O yüzden ekstradan bir taban yapmayacağız. Çok fazla da taban dolaşmıyoruz zaten. Çok büyük bir tabanı yok. Yani şöyle bir tek sıra tabanda ulaştıktan sonra da örnek devamlılığını sağlayarak yolumuza devam ediyoruz. Hepsinin tüm detaylarını göstereceğim. Şimdi burada şu görmüş olduğunuz başlangıçta ben çiftli zincir hazırladım. Bakın, 28 santimlik. Hani neden bunu söylüyorum? İpiniz farklı olabilir. İnce ip kullanıyorsunuzdur, daha kalın bir ip kullanıyorsunuzdur. Haliyle ilmek sayısı değişebilir. Ortalama bir hesaplamanızı yapabilmeniz açısından söylüyorum. 31-32 santimlik bir çanta elde ettim. 28 santimlik bu kapak için. Haydi gelin şimdi başlayalım. Ancak başlarken şimdi ben şöyle göstereceğim. Uzun, böyle bu kadar zincir çekerek değil de daha küçük bir zincirle göstereceğim. Ben 46 zincirle başlamıştım. Bakın, 46 tane çiftli zincirle başladım. Bu benim tam tamına, dediğim gibi, 28 santimime denk geldi. Burada kriterimiz bu. 28 santim olacak şekilde zincirimizi çektim. Bakın, 4 milimetrelik tığ kullanıyorum ben bu ipte. İpimiz Koreka rafya. Markası, bakın, Koreka rafya. Buna dikkat edelim. Hani tam net anlaşılmıyor. Çok soru geliyor bununla ilgili. Markamız Koreka rafya. Şöyle bakın, doku olarak hasır dokulu bir rafyadır. O parlak rafyalardan değildir. İki tane ipten şöyle elimde bu kadar bir ip kaldı.
Şimdi onunla da hazır size gösterirken içine şöyle küçük bir cüzdan yapayım istiyorum. Bunun için şimdi ben çok fazla ip bırakmayacağım. Az zincir çekeceğim için. Ama siz çok zincir çekeceksiniz. Yani 46 tane zincir olacağı için dediğim gibi ona dikkat edin. 28 santime denk gelmesi lazım. Bunu o yüzden siz daha fazla paylı bir ip bırakmanız gerekiyor. Benim için bu kadar yeterli. Ben küçük bir cüzdan yapacağım şimdi. Şimdi tığımı doluyorum. Nasıl başlıyoruz? Hemen bakın çantamızı şöyle kenara alalım. Şöyle bakın büktüm. Büktükten sonra bu bıraktığım bakın az miktar bir ip bırakmıştım. Bu ipi geçirdim. Diğerinin içinden. Bakın bunu önüne takıyorum ama asıl ipim parmağımda. Parmağımdaki iple ilmeklerin arasından geçiyorum. Biz buna çiftli zincir diyoruz. Çiftli zinciri aslında çok da böyle şart değil. Yani normal tekli zincirden bir farkı yok. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben 8, 9, 10. Yaklaşık şöyle şu ipimin izin verdiği kadar çekeceğim. Küçük bir cüzdan. Hani madem örüyorum boşa gitmesin. İçine küçük de bir cüzdan takmış olalım. Dilerseniz siz de böyle set halinde yapabilirsiniz. Evet. Bakın şöyle bir başlangıç yaptım. Ben hatta şu sonuncusunu çıkartayım. Bu kadar yeterli. Sayısını da söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 18, benim 19 tane olmuş şu anda. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Artık örmeye başlıyoruz. Bakın şöyle bir zincir çekerek başlıyorum. Bakın aynı deliğin içine tekrardan giriyorum. Bu ipi de içinde yürüteceğim. Şimdi buraya bir tane şöyle sık iğnemi yapıyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Siz bu çanta için 46 tane zincir çektiniz. Toplamı ne kadardı? 28 santimdi. Ona göre ayarlayın. Santim bizim için önemli. Ona dikkat etmeniz lazım. Fazlalık zincirlerinizi sökebilirsiniz. Mesela ölçtünüz 28 santim oldu. Tamam, orada bırakın artık. Bakın bu şekilde şu göbeklere batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi taban kısmında spirale başlamayacağım. Neden başlamayacağım? Çünkü bu çantanızın tabanının dönmesine sebep oluyor. O yüzden tabanı normal bir şekilde yapacağım. Üzerine çıktığımda sonrasında spiral dönmeye başlayacağım. Yani daha sonra. İlk olarak bir tabanı normal bir şekilde döneceğiz. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi şöyle sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet, geldim sonuna kadar. Şimdi aynı sonuncu ilmeğin içine toplamda 3 tane yapıyoruz. Şu anda zaten bir tane yapmıştım. Bakın bu ikinci, dönüyorum. Bu da üçüncü. Şöyle dilerseniz başlangıcına ve bitişine işaretleyici takayım. Siz daha net bir şekilde görebilin. Evet. Bakın bir birinciye taktım, bir üçüncüye taktım. Net bir şekilde görülsün diye. Şimdi devam ediyorum. Karşılarına, her ilmeğimin karşısına yine bakın bir tane sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Şöyle görüyorsunuz, karşılıklı şekilde diziliyor. Yine sıra sonuna kadar geleyim, devam edelim. Evet, şimdi bakın sonuncuya da geldim. Şimdi buraya da bir tane ilmeğimi yaptım. Şimdi ne oldu? Şunu görmenizi istiyorum.
Şu benim ilk başlangıcım. Çektiğim zincir. Şu benim ilk sık iğnem. Bakın buradaki. Döndüm dolaştım geldim. Bu da benim son sık iğnem. Şimdi ipimi bakın bu noktada şöyle uzatıyorum. Buradaki ilk sık iğnenin arkasından tığımı geçiriyorum. Bakın dediğim gibi spiral dönmeyeceğiz. Burayı bitirip üst sıraya çıkacağız. Geçirdim ipimi. Bu ipi arkaya çektim. Şimdi şöyle görün istiyorum. Bu çektiğim ipin bakın şu. Bunun bu uzantısı buradan girdim. Bunu arkadan taktım. Şimdi bunu güzelce sıkıştırıyoruz. Şöyle bakın yukarıya doğru bir ilmekle çıktım. Şimdi böylelikle ne oldu? Şöyle göstereyim. Yine 3 tane bakın. 1, 2, 3. Bu üçlüyü burada yapmış olduk. Bu şekilde çıktığımız için taban döngüsünü bakın engelledik. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın burası benim başlangıcım. Buraya takalım bir tane işaretleyici. Şu başlangıcım. Buraya bir takayım. Belli olsun. Görün yani. Şimdi bu sık iğnenin yanına değil. Şu ilk batılan nokta var ya. Şu yuvarlak. Bakın şurası. 1, 2, 3. Tabandaki o 3 ilmeği koyduğumuz yere giriyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Ve bir uzun sık iğnemi yapıyorum. Böylece ne olmuş oldu? 1, 2. Burayı çiftlemiş oldum. Şimdi hemen yanındaki ilmeğin yine aynı şekilde tepesine giriyorum. Tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra geliyorum tekrardan bakın o aynı merkez noktaya aşağıya iniyorum. Ve buraya yine bir tane uzun sık iğne yapıyorum. Yine arttırmış oldum bakın. İlmek sayım 1, 2, 3, 4 oldu burada. Şimdi yanındakinden devam ediyorum. Yine tepesine ama artık arttırma yok. Sıra sonuna kadar gideceğiz. Yanındaki ilmeğin altına. Bakın tepesine değil altına. Yanındakinin tepesine. Hemen yanındakinin altına. Yani bir kısa sık iğne, bir uzun sık iğne diyorum ben bunlara. Yanındakinin tepesine, yanındakinin altına. Tepesine, burada altına. Gerçekten çok kolay ama her zaman için tok duran ve gerçekten çok şık duran bir örnek. Hani örnek varmış gibi ama aslında yokmuş gibi. Sepet örneği diyen var, hasır diyen var, pirinç diyen var. Çok fazla ismi var. Çokça çantalarımda kullandığım bir, tercih ettiğim bir örnek. Evet, bakın geliyoruz artık sona doğru. Arttırma yerimize geldik. Artık bakın 1, 2, 3 tane buraya arttırma yapacağız. Buraya arttırma yaparken şimdi buradayken hatırlarsanız önce tepesine sonra altına batmıştık ama buraya geldiğimizde en son yaptığım sık iğne görüyorsunuz. Tepesine olduğu için mecburen bir sonrakini yani bu sık iğnenin ne yapmam lazım? Altına batmam lazım. Tabanına. Önce tabanına batacağım. Bakın şöyle. Sonra tepesine basacağım. Şöyle hemen küçük bir tığ alacağım. Biraz tepemiz küçülmüş orada. Rahat batabilmem lazım. Şöyle arkadan geleyim. Şu tepeyi. Eğer bununla uğraşmak istemiyorsanız, burayla buranın aynı olmasını istiyorsanız çift sık iğne ile yapmanız gerekiyor. Bakın burada 46 idi. Böyle bir durum olmadı. Ama burada tek bir sayıyla başladığımız için bakın bu şekilde oldu. Şimdi yine aynı şekilde. Aynı yere tekrar giriyorum. Bir tane uzun. Şimdi geldim bir tane kısa tepesine.
Yani örnek devamlılığını sağlamamız gerekiyor. Şimdi tekrardan geldim. Artık üçüncüdeyim bakın. Üçüncü işaretleyicimin olduğu yerdeyim. Yine burada önce altına, önce tabanına, sonra tepesine. Evet, işaretleyicilerle işim bitti artık. Kaldırabilirim. Geldim, devam ediyorum yanındakinden. Altına, üstüne. Altına, üstüne. Bakın bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Altına, üstüne. Bu arada ipimi parmağıma bakın dolamıyorum. Rafyamın düzgün gelmesini sağlıyorum bu şekilde. Eğer dolarsanız parmağınızda rafyalarınız bükülü gelir. Bu sefer şu düzgün örneği çıkartamazsınız. Evet, şimdi geldim artık. Bakın en son, şimdi arttırma yapacak olduğuma bir tane tepesine kısa, bir tane altına battım yine. Bakın hepsi aynı merkeze batmış oldu, görüyorsunuz. Tepesine battım ve bitti. Bakın görüyorsunuz. Aslında bu şu an benim tabanım olmuş oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Artık spirale geçiyoruz. Spiral örmeye başlayacağız. O yüzden işaretleyicimi çıkarttım. İşaretleyicimi daha doğrusu çıkartalım ama yine de takalım. Nereye takalım? Merkeze takalım. Yani başlangıcımıza takalım. Çünkü şunu bilmek için takıyorum bunu buraya. Şöyle buraya herhangi bir noktaya takabilirim. Bu taraftan başladığımızı bilelim. Neden? Çünkü yine başladığımız yerde bitirmemiz gerekiyor ya. O yüzden takamadım. Evet. Şöyle şu tarafta boşta dursun ki örneğe buradan başlandığı belli olsun. Şimdi en son uzun yaptığımız için şimdi kısa yapmam lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Şu başlangıcımız vardı ya. Bunu atlıyorum. Bakın. Hemen ilk uzundan başlıyorum. Şuradaki uzunun tepesinden başlıyorum. Uzunun tepesine kısa. Şurada kısa var. Bakın görüyorsunuz. Hemen kısanın altına giriyorum. Kısanın üzerine de bir tane uzun yapmış oluyorum. Bakın uzun var. Uzunun üstüne kısa. Bakın kısa var. Kısanın üstüne uzun. Uzunun üstüne kısa. Kısanın üstüne uzun. Bakın bu şekilde. Her kısa gördüğümüzün altına, her uzun sık iğne gördüğümüzün üstüne batıyoruz. Bakın bu şekilde uzun kısa uzun kısa diye yolumuza devam ediyoruz. Bu sefer artık herhangi bir işlem yok. Yani arttırma yapmayacağız. Yolumuza dümdüz devam edeceğiz. Şu köşeyi dönüşüyü de göstereyim. Uzun, kısa. Uzun, kısa. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Kısa var sırada. Kısanın altına batıyorum. Uzun var sırada. Uzunun üstüne batıyorum. Burada ilmeklerimi sıkı tutmaya çalışıyorum. Yoksa köşeyi dönme yapamazsınız. Hep bu kısmı büyür.
Yani şu bakın kıvrıldı hemen, görüyor musunuz? Bu kıvrımı sağlamanız için buradaki ilmeklerinizin sıkı olması lazım. Yoksa dönmez. Dönüş olmadığı için de yukarılarda artık o dönüş sağlanır. Bu sefer de çantanızın şöyle göstereyim. Şurası geniş olur. Buradan sonra çanta böyle daralır. Hani köşe, böyle bir köşe sivriliği oluşur. Onun önüne geçmek için ne yapıyoruz? Şu ilk sıradan itibaren köşe dönüşlerimizde ilmeklerimizi çok büyük tutmuyoruz. Sıkı yapmaya çalışıyoruz. Bakın hiçbir fark yok artık. Böyle her gördüğüm ilmeğe göre hareket ederek yoluma devam edeceğim. Bakın altına, üstüne. Şöyle ilk başta içe kıvrık şekilde örebilirsiniz. Sonra da çevirebilirsiniz. Uzun sık iğne, kısa sık iğne. Uzun sık iğne, kısa sık iğne. Uzun, kısa. Bakın burası da dönmüş oldu. Şimdi bunları daha sonra ne yapacağım? Şöyle aksi yönde çevireceğim ki şöyle ilerleyeceğiz. Bakın yolumuza böyle devam ediyoruz. İçine böylece küçük bir cüzdan da yapmış oldum sizlere gösterirken. Unutmayın, ne kadar isterseniz o büyüklükte başlayabilirsiniz. Bunu her çantaya uyarlayabilirsiniz. Kapağınız yoksa kapaksız fermuarlı bir kılıç olarak da örebilirsiniz. Yani her şey size kalmış. Yeter ki bu güzelliği yapmak isteyin. Bakın renk şahane, çanta şahane. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum. Hemen hızlıca şu köşe dönüşünü de yapalım ve çantamızın birazcık daha nasıl duracağı kendini göstersin. Artık susuyorum, hızlıca gidiyorum. Evet, bakın biraz daha ilerlemiş olduk. Şöyle şu köşemizi de dönelim güzelce. İstediğim boya gelene kadar öreceğim. Ondan sonra artık bu çantanın üzerinden devam edeceğim anlatımına. Ve sonrasında tüm detaylarıyla kapağı nasıl dikiyoruz, nasıl takıyoruz hepsini bu videoda bulabileceksiniz. Yine bunun da ağzına sadece bir çıt çıt takacağım. O kadar küçük bir cüzdan yapıyoruz. Hadi bakalım bitirip geleyim. Evet, çantamızı istediğimiz yüksekliğe getirdik. Ne kadar bir uzunluk hemen göstereyim. Bakın 21 santim. 21 santim uzunluğumuz var totalde. Şöyle bakalım kaç santim? Yaklaşık yukarı doğru, şimdi ağzını toplayınca birazcık daha daralacaktır. 31 santim. Yani şöyle belli noktalarda 31,5. Şöyle ağız kısmına baktığımızda yine 31 santim. Bakın 31 santim diyebiliriz ortalama. Ağız kısmını nasıl bitiriyoruz? Hatırlarsanız başladığımız yere işaretleyici takmıştık. Başladığımız nokta o yan hattında, yani çantamızın düzgünce formunu verdik ve tam o yan noktaya geldiğimizde artık bitiriyoruz. Şimdi bakın tam bu yanda bitirdim. Sonrasında ne yapıyoruz? Hemen ilmek kaydırmaya geçiyoruz. Yanındakinden başlıyorum ilmek kaydırmaya.
ilmek kaydırma ile çantamızın ağzını biraz toparlayacağız. Hem de aynı zamanda böyle daha kalın bir ağız duruşu sağlamış olacağız. Bakın bu şekilde her ilmeğe bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum ağız kısmını. Bakın. Daha temiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Başladığımız yer burası. Başladığımız yere kadar dolaşıp geliyorum. Evet, şimdi geldim tekrardan başladığım yere. Son ilmek kaydırmamı da yaptım. Artık burada ipimi kesiyorum. Çıkarttım. Hemen iğnemi alıyorum. Şöyle baktığınızda bakın. Şu yanındaki burası değil. Hemen bir diğeri. Şuradaki ilmek kaydırmadan bu şekilde girdim. Şimdi yine aynı şekilde buradan arkaya ipimi çekiyorum. Böylece ağız kısmını düzgün bir şekilde tamamlamış olduk. Şimdi buradaki ipimizi sık iğnelerin olduğu kısma çekiyorum ve şöyle sık iğnelerimin arasından yoluma devam ediyorum. Evet, işte bu kadar. Bakın görüyorsunuz ağız kısmımız çok güzel derlendi, toparlandı. Şimdi artık dediğim gibi sıra hangi aşamada? Kapağımızı takma aşamasına geldi. Şimdi burada yapmamız gereken şey kapağı iyi bir şekilde hizalamak. Yani ortalamak. İki kenardan eşit boşluk kalması lazım. Burada dikerken hemen sınıra değil, sınırın altına dikiyoruz. Yani hemen böyle ucundan da dikmiyoruz. Bu sefer burası kalkma yapar. Yani bunun önüne geçmek için hafif şöyle çok az alttan dikeceğiz. Şu şekilde bir sıra alttan yerleştireceğiz. Ama dediğim gibi öncelikli olarak şöyle yerimizi bir belirleyelim. Kapak dikmeye başlarken her zaman ortadan başlayın. Yani şu orta noktadan başlayın. Neden diyorum bunu? Eğer bir kenardan başlayıp böyle giderseniz mutlaka bir kayma yaşarsınız. Ama ortadan başlayıp bu tarafa ve bu tarafa doğru ilerlerseniz bu problemi ortadan kaldırmış olursunuz. Evet, benim elimde şöyle bu deri dikme iplerinden var. Böyle yakın bir ton. Tam birebir değil ama daha böyle morumsu bir renk bu. Ama oldukça yakın. Elimde en münasip ip bu olduğu için bununla başlayacağım. Ben dikerken hiçbir zaman ipin ucunu koparmıyorum. Bakın bu kısmı koparmıyorum. Çünkü ola ki ipim yetmezse diğer ucundan dikmeye böylelikle devam edebiliyorum. Şöyle bir iğne alıyorum. Küçük etemin iğnelerinden tercih ediyorum. Çantanın bu kısmını dikerken iğnemden geçirdim. Dediğim gibi güzelce yerimi sağlı sollu bakıp ayarlayıp şöyle herhangi bir şöyle ortaya yakın bir noktadan başlıyorum dikmeye. Dediğim gibi ne yaptım? Bakın bir sıra alttan yani şuradaki küçük sık iğnenin altından girerek başlıyorum. Şimdi bunu göstermem birazcık zor olacak. O yüzden özellikle tasvir etmeye çalışacağım. Hemen bakın yan tarafından şöyle biraz daha
Bakın yan tarafından çıkıp burada da yan ilmekten çıkıyorum. Yani birkaç tane böyle boşluklu olarak göstereceğim. Sonra sıkıştıracağız bunu. Yine buradan girdim. Bakın hemen yan tarafındaki ilmek. Birer ilmek arayla ne yapıyorum? Yoluma devam ediyorum. Yine buradan bir yandaki ilmek. Yine buradan bir yandaki ilmek. Şöyle çıkıversem rahat edeceğim. Evet, çıktım. Böyle bir ilmek bir ilmek kaya kaya gidiyorum bakın. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu şöyle güzelce bir miktar sıkıştırıyoruz. Ve yoluma aynen devam ediyorum. Bu kısım anlaşıldı diye düşünüyorum. Bir şey yok, normal yorgan diker gibi. Zaten buradaki bir ilmeğim buradaki yine bir delik sonraya denk geliyor. Şu sıra sonuna kadar geleyim, oradan devam edelim. Evet, şimdi sonuna kadar geldim. Bakın buradan ne yapıyoruz? Geri döneceğiz. Bu sefer yine birer ilmek. Bakın aynen bir önceki yerde şöyle göstermek istiyorum size. Nereden girmişiz? Bakın buradan. Nereye geçmişiz? Buraya geçmişiz. Şöyle gösterirsem daha rahat olacak. Evet. Bakın buradan girdim. Arkadaki delikten çıktım. Yine aynı şekilde şöyle bu tarafa geldim. Yine buradaki delikten girdim. Bakın yanındaki ilmekten çıktım. Böylelikle şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir makine dikişi oluşuyor burada. Bir şöyle, bir böyle. Geçtim bu tarafa. Geçtim bu tarafa. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın bu yöntemle. Şimdi buradan bu ipimin izin verdiği yere kadar gideceğim. Bir yerde ipim bitecek. Sonra bu diğer ucundan, ipin diğer ucundan devam edeceğim. Bu yöntemle kapağımızı komple dikiyoruz, bitiriyoruz. Sonra düğümleyip ipimizi gizleyeceğiz. O kısma geldiğimde göstereceğim. Evet, şimdi bakın gittim geldim. 2 tane ucum oldu. Bu iki ucu burada iç kısımda güzelce düğümlüyorum. Normalde bu mumlu ip, yani yakabilirsiniz bunu doğrudan. Yaktığınızda sabitlenir. Şöyle sıkı sıkı 3 kere bağladım. Şimdi ama ben yakmayacağım. Onun yerine şimdi şöyle ilmeklerin arasından biraz görmekte güçlük çekiyorum. Şu şekilde ilmeklerin içinden ipimi taşıyacağım. Bu şekilde getireceğim bir miktar. Ondan sonra keseceğim. Aynısını bunu da diğer tarafa doğru yaparak iplerimi gizleyip geliyorum. Şöyle bakalım. İçi bu şekilde temiz. Bunu da şu şekilde kapattık. Buraya bir miktar şöyle iz yapabilirsiniz. Yani elinizle şu şekilde güzelce bir iz yapıp sonrasında çantanızın olması gerektiği noktalarda bakın şöyle buraya tutuyorsunuz ve sonrasında şimdi burada şuna dikkat edelim. Bakın alt sınırına hemen şöyle bir iğne takıyorum.
nerede duracağı. Evet, burada duracak bu. Yine aynı şekilde diğerini de şöyle çıkarttım. Onun da alt kısmına hemen şöyle iğneyi geçiriyorum. Bakın, hizamız bu şekilde olacak. Şimdi ne yapıyorum? Bu hizayı aynen olduğu gibi kontrol ediyorum. Bakıyorum, eğer ki kaydırma yaptıysam, kapağı farklı taktıysam, yamuk tuttuysam tekrardan bir ne yapıyorum? Sağlamasını yapıyorum. Yine bir düzeltiyorum, koyuyorum ve bakıyorum doğru mu değil mi diye. Şimdi bu şekilde bunu halledeyim. Tam yerlerini belirleyeyim. Tekrardan bir sağlamasını yapayım. Sonra artık çıt çıtlarımızı buraya tam bu noktalara monte edeceğiz. Ve artık çantamızın dediğim gibi bir tek şu D halkasını takması kalacak. Astar kısmını ben şu anda bu renk astarım yok. Onun gelmesini bekleyene kadar sizi de bekletmek istemiyorum. Astarım geldiğinde içine astarını takacağım. Siz bu aşamadayken eğer içine keçe çalışması yapmak istiyorsanız alternatif keçe uygulamasını gösterdiğim aynen bu şekildeki kapaklı çantalarım var YouTube kanalımda. Ben yine onların linkini de açıklamalar kısmına ve yorumlara başa bırakırım. Oradan keçe uygulamasına bakabilirsiniz. Bu tarz klaş çantalarda normal bir keçe astar dikmiyoruz. Ne için? Hacim olarak daralmasın diye. Onun yerine sadece şu ön ve arka yüzü kapatacak bir keçe uygulaması yapıyorum ben. Onun da nasıl yapıldığını dediğim gibi o videolarda bulabilirsiniz. Haydi şimdi ben bunların yerlerini belirleyeyim. Bir tanesini takayım, diğerini de birlikte takalım. Evet, şimdi bakın bir tanesini ben taktım. Şimdi diğerini de birlikte takacağız. Şöyle şunları bakın bu şekilde düz takabileceğim hale getiriyorum. İşaretimi aldım. Tam bunun üst kısmına denk geliyor. Şöyle yan takmıyorum bakın. Şöyle hafif çapraz takıyorum. Yani şu uzunun yanından şu uzunun yanına girecek şekilde takıyorum. Şöyle çaprazlama takıyorum. Evet. Şimdi arkasına aparatımı da geçiriyorum. Aynı açtığınız gibi o kulakların ucunu bakın şuradan görüyorsunuz şu anda şu dipte. O uçlarını kenarlara doğru ne yapacağız? Yine açacağız. Taktım. Bakın görüyorsunuz. Hizamız aynı. Alttan ölçtük, üstten ölçtük, yandan ölçtük, arasını ölçtük. Her şey tam. Şimdi artık sıra geldi kapağımızın çıt çıtlarını takmaya. Zaten bakın taktığımızda ne kadar güzel bir form kazandığını görüyorsunuz. Tam istediğim gibi oldu. Ortada içine bir şey koyduğumda bakın çok güzel duracak. Şu kısım çok dışarıya çıkmadı. Kapağı istediğim gibi uzun takabildim. Ortaladım ve gerçekten sonuç bence çok güzel oldu. Renk o kadar güzel ki siz biraz daha böyle saks mavisi gibi görüyorsunuz şu an. Parlıyor ışıktan ama aslında süet lacivert çok çok daha güzel bir renk. Onu garanti edebilirim size. İple beraber hakikaten şahane oldu. Şimdi gelelim artık bunu çıkartabiliriz. Ne demiştik? Sapımızı takacağız. Son olarak artık sapımız için buraya D halkayı dikeceğim. D halkayı dikerken kendi ipini kullanacağım. Herhangi bir şekilde belli olsun istemiyorum. Küçük D halka takmaya çalışın burada. Eğer büyük bir D halka takarsanız bu görüntü açısından biraz kötü olabilir. Şurada çok dikkat çekebilir. Bunu takarken nereye takıyoruz biliyor musunuz? İçeriye takıyoruz. Bunun sebebi de şu. Her zaman böyle bir elcik göstermek istemeyebiliriz. Yani özellikle şık bir davete gittiysek o zaman bu elcik kısmının içinde kalmasını sağlayabiliriz. Bu sayede çok daha böyle elinizde taşımak istediğinizde elciksiz temiz bir görüntü olur. Yani bu elciyi istediğimizde şöyle içeride tutabilmemiz lazım. Bunu yapmak için ne yapıyoruz? Şu D halkamızı tam bu içe takıyoruz. Bu hareketli olacağı için şöyle istediğinizde şöyle içeriye kıvıracaksınız. İstediğinizde şuradan kenardan küçücük çıkmış olacak. Şimdi bunu nasıl dikiyoruz? Gelin onu göstereyim.
Şimdi tam kenar noktaya hemen yine izim sabit belli olsun diye şu işaretleyicimi takıyorum. Bakın burası benim tam orta noktam. Buraya işaretleyicimi taktım. Bunu da şu işaretleyiciyi ortalayacak şekilde buraya yerleştiriyorum. Şöyle. Şimdi başlıyorum. Buradan çıkıyorum. Bakın tam ilmek kaydırmanın altında. Sonra D halkadan geçiyorum. Tekrardan aynı noktadan geri çıkıyorum. Bunu birkaç kez tekrarlayacağız ki bakın şu düz tarafını dikiyoruz. Şuradaki düz tarafını. Böylelikle bakın bir sağdan bir soldan diyerekten bakın D'den geçtim. Tekrardan D'nin aynı yerden çıktım. Kayıyorum şimdi bir tane daha. Bunu ileri geri ileri geri güzelce sararak devam ettireceğiz. Yani 3 ilmek yeterli olacak diye düşünüyorum bu işlem için. Şimdi tekrardan bir yandan girelim. Bakın altından çıkıyorum. Şöyle içinden geçiyorum. Üstünden geçip tekrardan aynı noktadan geri çıkıyorum. Şimdi bu ipi de biraz sonra gizleyeceğiz. Yine geçtim. Üstten yine arkaya geri geldim. Bakın şöyle göstereyim. Şu kısmını şu şekilde sarmış olduk. Şimdi ben bir iki kere daha geçeceğim bu şekilde. Sonrasında ipimizi gizleyeceğiz. Altından çıkıp içinden geçirip üstünden tekrardan öne geçiyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şu sardığımız kısım yeterli. Şöyle görüyorsunuz. Hadi bir kez daha geçeyim, son kez. Evet. Görüyorsunuz bu şekilde D halkamızı istediğinizde yukarı, istediğinizde aşağı içine gizleyebileceksiniz. Hiç dışarıda bunun görüntüsünü yapmaya gerek yok. Şimdi iki ucu birbirine şöyle güzelce burada sıkıştırıyorum. Ne yapıyoruz? Yine biraz önceki gibi ipimizin bir ucuyla bir tarafa doğru gideceğiz. Şöyle ilmeklerimizin evet. Aynı şekilde şimdi bunu da çıkartalım. Bunu da bu tarafa doğru gizleyeceğim. Böylelikle iki tarafta da böyle gittiğimiz zaman aynı yere kalınlık oluşturmamış olacağız. Bunu da hemen gizleyip geliyorum. Evet, takalım şimdi elciğimizi. Kapağımızı da takalım. Evet. İşte bu kadar. Ay şahane oldu. Gerçekten bayıldım. Hadi şöyle bir tepeden bakalım. Evet, finaldeyiz. Gerçekten o kadar güzel oldu ki. Bakar mısınız? Yani kapağı, duruşu, evci, formu, rengi her şeyiyle şahane oldu. O kadar severek kullanabileceğiniz bir çanta ki bu. Gerçekten çok beğendim. İçime çok sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu çantayı ve buraya kadar benimle keyifle örmüşsünüzdür diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızla, beğenilerinizle bana destek olursanız ayrıca çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz.
gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Zil butonuna basarsanız çantalarımı paylaştığımda videolarım önce size hemen bildirim olarak gelecektir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka çantada daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.